Lezzetler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere amcamın mutfağında sesleniyorum. Amcam usta aşçıdır. Bugün size kılçıksız muhteşem bir kefal yapacağız. Hadi başlayalım. Sevgili takipçilerimiz, bugün Serkan abimin mutfağındayız. Benim amcam oluyor o da. Bugün size bir balık rafinesi nasıl olur onu göstereceğiz. O kendisi bizden önce balıkların kefal miydi abi bunlar? Kefal. Kefallerin kılçıklarını soymuş, pullarını ayıklamış. Yani size çok fazla zaman kaybettirmemek adına. Şimdi nasıl rafinesi yapılır? Evet. Hep beraber onu izleyeceğiz. Evet. Ha, bu arada Serkan abim 10 yıllık aşçıdır. Şu an bildiğiniz ustasından izliyorsunuz. Evet. Dikkatli izleyelim. Mutlaka kanalımıza abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın lütfen. Az önce rendelediğimiz soğanın üstüne göz kararı sıvı yağımızı döküyoruz. Gördüğünüz üzere. Bir de limon suyumuzu döküyoruz. Ardından tuzumuzu da ekledikten sonra Evet. yağımız biraz daha ilave ettik. Bunları güzelce karıştırıyoruz. Balıkların her iki yüzünü. Evet, balıkların içinde her iki yüzünü de bu şekilde soslayıp içine mi ekliyoruz abi bunu? Evet. Böyle yüz yüze gelecek şekilde koyuyoruz. Evet. O içine kalan kılçığı hepsini eritir. Sos. Okey. Tabii. Geçen yaptığım balık ufak da büyük. Yani. Bu daha lezzetli Şimdi olacak herhalde. işte normalde kılçık kalmadığı gibi gözüküyor. Ama yani Bu sos herhalde komple ne var ne yok alıyor, doğru mu? Yani hiç ufacık kılçığı bile eritiyor içindeki kılçığı. Çünkü leker de var. Leker de tuzla pişirilen bir balık. Hı hı. Ona hiç böyle sosması yapılmaz. Tuzun içinde balık kendi kendine pişer. He. Lekarda, adı lekardadır bunun. Lekarda. Küçük balık ve ton balığından yapılır. Hı hı. Tuzla pişirilir. Kendi kendine. O tuzlu balık denen olay O değil. Aa, değil, pardon. Fırında pişen bir şey o. Peynir gibi aynı. Peynir nasıl şeye koyarsın? Tenekeye koyarsın. Hı hı. Onu da o şekilde ayırıyorlar. Tuzun içinde balığı pişiriyorlar. Hiç yağ, ocak görmez. Kendi kendine pişer öyle. Tabii tuzun içinde pişer. Balık çorbamız da pişiyor. Balık çorbamız var burada abim. Bizden önce balık çorbasını da yapmış. Bir ara onun da tarifini alacağız. Dediğim gibi abim usta aşçıdır. Şimdi bunları böyle koyacağız. Bir gün duracak kendi sosunun içinde. Bir gün yeterli mi abi? Yeter. Çok güzel hatta. Ben işte işten gelince yapacağız. Akşam 6 gibi yapacağız. Şu an bu son halimiz. Bu son halimiz. Bu sos halinin bir hali. Bunu böyle olduğu gibi üstüne Dolaba. kapatıyor muyuz? Aynen bu şekilde. Bu şekilde aynen atıyoruz. Tabii etler yüz yüze baktığı için ikisi birbirine şeyini yapacak. Ama böyle koyarsan olmaz. Çünkü o deri var. Deri sosu almaz. Almaz, evet. Bu Bu şekilde. balıkta dolapta koku yapar mı? Yapmaz ya, soğan var. O yüzden değil mi? Yani. Pişirken mi kokluyor? Pişirirken bile. Evet, biz o gün kokuyu. cidden pişerken bile kokmuyordu. Yani. Bunda böyle kokusu var mı? Evet. Yok. Yani. Evet, doğru, yok. Soğan kokuyor. O zaman sevgili takipçiler, şimdi biz ara veriyoruz. Zaten işimiz bitti. Balıklarımızı bu hale getirip ardından Dolaba koyuyoruz. dolaba atıyoruz. Biz yarın akşam abimle beraber dolaptan çıkarıp pişirmeye geçeceğiz. Evet. Sizler devam edeceğiz. Evet. Evet, 24 saat geçti. Balıklarımızı dolaptan çıkarttık. Son hali bu. Birazdan tavamızın altını yaktık. Ateşe vereceğiz. Evet, şimdi ustasından balık pişirmeyi de öğreneceğiz. Kefal balığımız marine edilmiş, soslu hazır. Üzerinde hiçbir şekilde kılçık kalmamış.
unlanıp Daha yağ koyacağız. Daha canım var. unlanıp daha sonra tavamıza girecek. Şimdi kenara koyduk. Zaten kızgın yağ iyi olmaz. Hafif sıcak olacak abi, değil mi? Balığı yakarsın. Muhteşem kılçıksız kefal hazır.